Arkadaşlar selam. Bugün farklı bir açılış yapıyoruz. Biraz da dedim ki hep biz konuşuyoruz. Biraz da siz anlatın. İşler nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Pandemi dönemi nasıl geçti? E-ticaret gelişiyor. Gülüyorlar ama azıcık da sizin halinizi, hatırınızı sormak lazım diye düşünüyorum. E-ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Yorumlarda deneyimlerinizi, hayatınızın nasıl gittiğini bizimle paylaşırsanız orada sizinle dertleşiriz. Şimdi konumuza geçelim. Bir önceki videomuzda e-ticaret sitesi için gereken 3 tane şeyi anlatmıştık. Şimdi bugün size 3 tane daha şey anlatacağım. Aslında videoyu izlerken de fark edeceksiniz. Bunlar bilmediğiniz şeyler değil ama ilk akla gelen şeyler de değil çoğu zaman. E-ticarete başlıyorsanız örneğin ilk maddeden başlayayım. E-ticaret sitenizin güvenliğini sağlamlaştırmak ilk aklınıza gelen şey olmuyor çoğu zaman KOBİ'ler için. Ama aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü müşteri sizin sitenize girdiğinde bir ürünün alışverişini yapacağında oraya kart bilgilerini giriyor, adını soyadını giriyor, mail adresini giriyor, bütün şahsi bilgilerini giriyor. Yani onun özelinde olan bütün bilgileri giriyor. Haliyle sitenin güvenliği olmadığında müşterinin aklında ufacık bir tereddüt bile oluşsa müşteri ya oradan alışveriş yapmaz, ya sonra tekrar geri gelmez, ya başkalarına sizi tavsiye etmez. O yüzden de bu çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Çünkü yani aslında hepimiz kabul edelim, en iyi pazarlama müşterinin başka bir potansiyel müşteriye anlattığı pazarlamadır. Siz de istemezsiniz yani müşteriniz sizin hakkınızda işte güvenli değil, işte ödeme bilgilerimi verdim ama hiç iyi hissetmiyorum vesaire desin ve bir daha sizden alışveriş yapmasın. O yüzden güvenliğinizi sağlamlaştırmanız lazım. Bununla ilgili yapabileceğiniz 3 tane şey var. Birincisi SSL sertifikası. Siteniz için SSL sertifikası edindiğinizde sitenizin güvenliğini korumuş oluyorsunuz. Müşterilerinizin siteye gireceği bütün verileri de koruma altına almış oluyorsunuz. SSL sertifikasının nasıl alınacağına dair aklınızda bir soru işareti varsa yazarsanız bunu da ayrıca bir videoda detaylı olarak inceleriz. Şu an için söyleyebileceğim şey SSL sertifikası edinmeniz gerektiği. İkinci olarak 3D Secure yani güvenli ödeme. Hani bu biz siteden alışveriş yaparken işte kart bilgilerimizi giriyoruz, sonra telefonumuza bir şifre geliyor, oraya onu giriyoruz ya. Bundan bahsediyorum. Müşterilerinizin işte oraya girerken ödeme bilgilerini güvenlik altına, koruma altına almasını sağlıyor. Bir diğer konumuz da güven damgası. Güven damgasını satın alabiliyorsunuz. Güven damgası şu demek, tüketici o siteden alışveriş yaparken haklarının korunduğunu bilecek demek ve siz de tüketicilerinizin hakkını koruyacaksınız demek. En önemli noktalardan bir tanesi işte 3D Secure ya da SSL sertifikası bazı hazır altyapılarda direkt birlikte entegre halde geliyor. Ya da açık kaynak kodlu yazılımlarda siz harici olarak edinebiliyorsunuz. Güven damgasını da unutmayın, aklınızda olsun. Bir diğer konumuz sanal POS entegrasyonları. Şimdi sanal POS entegrasyonları da az önce bahsettiğim işte SSL sertifikası veya işte 3D Secure gibi bazı hazır altyapılarda hazır olarak entegre halde geliyor. Veya işte siz kendiniz veya bir IT ekibiyle çalışıyorsanız yani yazılım ekibiyle çalışıyorsanız kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Onları ekletebiliyorsunuz. Ama kaçırılan bazı noktalar var burada. Yani sanal POS entegrasyonlarının ayrımını çok iyi yapamıyoruz belli noktalarda. Benim dikkatimi o çekti hiç değilse. Burada dikkat etmeniz gereken belli başlı bazı şeyler var tabii ki. İşte hangi sanal POS'u kullandığınız başlıca önemli nokta. Ama diğer noktalarda şunlar: sanal POS komisyon oranları. Komisyon oranları pek çok sanal POS'ta değişiyor. Örneğin İKAS'tan bahsetmek gerekirse İKAS-Pay'de %1.99 sanal POS komisyonu var. İşte Shopier'de %3, %4'lere geliyor bu oran. Bu da tamam başlangıçta sizi çok yormayabilir ama bir süre sonra iş hacminiz arttığında, cironuz, karınız arttığında cebinizden %4 komisyon çok ciddi bir para çıkacak demek. Sizin için ekstra bir maliyet olacak demek. Karınızı düşüreceksiniz demek gibi şeyler. O yüzden komisyon oranlarını ilk başta çok dikkate almasanız da ilerleyen süreçlerde size sıkıntı yaratır. Benim tavsiyem yola çıktığınızda komisyon oranları da aklınızda olsun. Bir diğeri taksit seçenekleri. Ondan sonra ödeme alabileceğiniz bankalar var. Yine dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. Bir önceki konuda bahsettiğimiz 3D Secure var. Yine sanal POS entegrasyonlarında beraber gelmesi gereken ve sizin hangi entegrasyonda 3D Secure uygulamasının olduğuna dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. Bir diğer konuya gelelim. Ödeme tarihleri. Ödeme tarihleri yani müşteri sizden alışveriş yaptığında sizin hesabınıza o paranın ne zaman düşeceğinden bahsediyorum. Bu sanal POS'lardan sanal POS'lara değişiyor bu durum.
Haliyle diyelim işte çok küçük bir işletmesiniz. Zaten hali hazırda 3-4 tane sipariş anca alabiliyorsunuz ve çok ciddi acil paraya ihtiyacınız var. Ödeme örneğin Shopier'de mesela her çarşamba günü geliyor. Sizin acil paraya ihtiyacınız var. İşte tedarikçinizden edinmeniz gereken mallar var. Ne bileyim kargonuzu ödemeniz gereken para var. Başka türlü evrak işleriniz var. O para sizin hesabınıza her hafta çarşamba günü düşeceği için sizin de işleriniz aksayacak. Az önce İKAS'tan bahsetmiştik. Tekrar oradan örnek vereyim. İKAS'ta mesela direkt ödeme hesabınıza ertesi gün yatıyor. Haliyle sizin de bütün işlemleriniz hızlanmış oluyor. Yani o gün alacağınız bir mal varsa direkt çekebiliyorsunuz gibi şeyler. Evet, KOBİ'lerin en çok kaçırdığı ve bence ilk değil sonradan da aklına gelmeyen ya da çok sonra başkalarından gördüğünde yapsak mı acaba dediği konulardan bir tanesi canlı destek araçları edinmek. Canlı destek araçları bu sitelerde kenarda girdiğinizde pıt pıt böyle sağ alttan çıkan işte yardıma ihtiyacınız var mı ya da işte bize danışmak istediğiniz bir şey var mı diye soran sorular var ya, onlardan bahsediyorum. Şimdi bir siteye girdiğinizde alışveriş yapmak istiyorsunuz veya müşterileriniz sizden yapmak istiyor. Bir sıkıntıyla karşılaştınız. İşte ne bileyim ödeme yapamadınız, ürünün stoğu bitmiş ama stok var görünüyor, sepete gittiniz, alışveriş tamamlayamıyorsunuz. Bir şeyler oldu yani, bir ortalık karıştı orada. O an birisiyle iletişime geçmek istiyorsunuz. İletişime geçebileceğiniz birisi yok. Sitenin ya da o markanın mail adresini biliyorsunuz, telefonunu biliyorsunuz, ulaşmaya çalışıyorsunuz, telefonu açan yok. Mail atıyorsunuz, geri dönen yok. Haliyle ne yapıyorsunuz? Alternatifinizi başka bir siteden yana kullanıyorsunuz ve o siteden alışverişinizi tamamlamadan çıkıyorsunuz. O da sizi kaybetmiş oluyor. Yani alışveriş yapacak, işte dönüşümünü arttıracak, satın alacak, para kazandıracak müşterisini kaybetmiş oluyor. Veya tekrar sitenize girmiyor, işte size ulaşamadığı için olumsuz bir deneyim kazanıyor ve siz başkalarına da aynı şekilde şikayet ediyor. Sizin potansiyel müşterileriniz de azalıyor. Hali hazırdaki cebinize para kazandıracak müşterileriniz de gitmiş oluyor. O yüzden müşteri sitede gezinirken karşılaştığı en ufak bir problemle o anda iletişime geçmek, o anda o probleme müdahale etmek çok etkili. Gerçekten yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Düşünün işte müşteri geldi siteye, bir ürünü almak istiyor, bir sorunla karşılaştı. Hemen oradan yazdı. Sizin destek ekibiniz işte iletişime geçti, sorunu çözdü ve müşteri 5 dakika belki 10 dakika içerisinde satın alma işlemini tamamlamış oldu. Haliyle bu da sizin kârınız olmuş oldu. O yüzden bu noktayı da aklınıza tutun, ihmal etmeyin. Bunlarla ilgili kullanabileceğiniz 2 tane uygulama öğreneceğim. Bir tanesi GivoChat, bir tanesi de OnDestek diye program. Yine bunları kendi sitenize entegre edebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Yani ekstra herhangi bir şeyle de uğraşmanıza gerek kalmıyor. Onlar canlı destek aracını sizin sitenize zaten getiriyorlar. Sizin de işiniz kolaylaşıyor. Bitti. Gideyim mi? Gideyim mi? Bitti. Kapanışı değiştirdin değil mi? Kapanışı değiştiremedim. O kadarını aklım çalışmıyor. Başka bir şey değiştiriyorsan kapanışı değiştirmek zorundasın ki. Evet. Yani birini bu bölümden, kapanışı eski bölümden almışız gibi olacak. İkisini farklı yere çekmişiz gibi. Mantıklı, doğru. O kadarını aklım çalışmadı. O zaman hali hazırda iş yapanların halini hatırını videonun başında sormuştuk. Şimdi de gülmeyin Ekrem Bey. Şimdi de evet, yapmayanların ve girişim kurmak isteyenlerin halini hatırını soralım. Arkadaşlar durum nasıl gidiyor? Neler düşünüyorsunuz? Hangi ürünleri satmaya karar verdiniz? Gülmeyin Ekrem. Hangi platformlarda satmaya karar verdiniz? Bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hem yapanlar, hem yapmayanlar, hem yapmak isteyenler yorumlarda dertleşiriz, konuşuruz. Artık ben gidiyorum. Hepinize görüşmek üzere. Bir de videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sayesinde kendinize bir tema oluşturabiliyorsunuz. Kendinize özel bir ürünlerinizi sergilediğiniz mağazanız oluyor aslında. Dijital bir mağazanız oluyor. Pazar yerleriyle anlaşabiliyorsunuz. Ondan sonra